Salzburg. 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 Bağlama bu. Salzburg'un girişinde hemen önünde otobüs duraklarının olduğu gene Park and Ride'a geldik. Buradan şimdi otobüse bineceğiz. Hemen önünde otobüs durakları var. Şehir merkezine gideceğiz. Geleceğiz. Salzburg Avrupa'daki birçok şehir gibi emisyon bölgesi. Aracınızın emisyon değerleri uygun değilse hiç girmeyeceğiz, denemeyin. Gerek yok. Gerek yok. Buradan mis gibi hemen otobüste fıtık diye gideceksiniz. Boşuna park yeri falan da aramayın. Evet. Saati 1 euro. Saati 1 euro mu? Hı, saati 1 euro. Maksimum ödeyeceğiniz para 24 saati için 15 euro. Ha, evet. Hani öyle şeyler var yani. Hani saati 1 euro ama hani ödeyeceğiniz paranın da limitleri var. Konumu zaten bırakıyorum. Biz hazırlanıp gidelim. Hadi. Şimdi 2 kişi için otobüs biletini ücretsiz verdi. Hemen zaten otoparkın karşısında, hemen yanında, yani böyle görüyorsunuz otoparkı. Oradan biniyorsunuz. Yaklaşık bir 15 dakika sonra şehir merkezindesiniz. 2 kişi 24 saatlik otopark artı 2 kişi 24 saat. O her bir otobüs kullanıcı otobüs bileti 15 euro. Yani tek tek otobüs bileti alsanız zaten neredeyse aynı paraya gelecek. O yüzden Park and Ride'ler faydalı. Kullanın. Salzburg'da Mirabel Palace'a geldik. Buranın şöyle bir aşk hikayesi var. 1600'lü yıllarda bir tane başpiskopos bir kadına aşık oluyor ve kendisinden 15 tane çocuk yapıyor maşallah. Anca sığarız diye de böyle bir böyle bir saray yaptırıyor. Geniş yani, yapacak bir şey yok. Yani tabii yasak olduğu için hani başpiskoposun böyle bir şey yapması da tabii ki görevden azlediliyor falan filan. Ama burayı asıl böyle ününe kavuşturansa bu barok tarzda yapılan bahçesi aslında. Çok güzel bir bahçeye sahip. Şu arkamda da manzara falan da çok iyi ya. Ne diyorsun? Biz şimdi burayı böyle bir turlayacağız. Bahçenin içerisinde böyle cüceler heykelleri falan filan var. Bazı Hollywood filmlerinde geçen sahneler var. Bunları da siz araştırdığınız zaman falan görebilirsiniz. Bu parkın içinde bayağı bir heykel var aslında. Tabii en garip olanı az önce de söylediğimiz gibi cücelerin olduğu yer. Bu arkadaş belli ki alkolik cüce. Şuradakinin elinde tavuk döner var. Ya daha doğrusu tavuk var. Bence tavuk dönerci cüce, çünkü buralar hep tavuk dönerci olmuş, Salzburg bölgesi. Ama neyi temsil ettiğini anlamadım. Herhalde bir şeyi temsil ediyordur. Ya bu arada park çok güzel, çok keyifli. İnsanlar da gerçekten parkın tadını çok güzel çıkartıyorlar. Kıskanıyorum böyle parkları gördüğüm zaman. İnsanlar yatmış etrafta falan. Çiçek ya. Mis. İnsan şehrinin yanının içinde böyle park olmalı. Evet, Hüseyin'in en çok sevdiği kilitli köprüler. Ama bakma, gerçekten ünlü burası. Yani buranın ünlü köprülerinden bir tanesi olarak geçiyor. Makarstek miydi? Öyle bir adı var. Ünlü kilitli köprü. Dışarıdan bu arada şu noktadan buraya bakarken güneşle birlikte inanılmaz güzel bir yansıma yapıyordu. Çok güzel görüntü. Ben aldım. Ben almadım. Ben aldım. Yok mu bir kilidini asalım buraya? Yok. Şimdi bu köprüden geçerek Mozart'ın evine doğru gidiyoruz. Bu arada hani Mozart'ın evine doğru gidiyoruz da galiba kapalı olacak biz gidene kadar. Saat Zaten 5.30'da Mozart kapalı. da evde yok, ben biliyorum. Aa tamam, aradı mı gelmeden Mozart önce? da evde yok zaten. Sonuç olarak hani evi falan bir görürüz. Sonuçta adam burada doğmuş. Biraz fazla yolculuk yaptık ya, ondan böyle oluyor. Arada öyle oluyor, böyle şey yapmayın siz. Hadi devam. Tokyo deriz. Salzburg'luyor. 360 derece garantisi varmış. Hadi. Baya durmuyor ya. Böyle insan başı döner, midesi bulanır ya. Ha, sonunda Eğlenceli. sonunda durdu.
Şimdi burada bizim İstiklal Caddesi gibi, tabii ki İstiklal Caddesi gibi örneklendirmemiz gerekiyor. Çünkü bir kapalı, trafiğe kapalı cadde varsa orası İstiklal Caddesi'ne benziyordur. Kıbrıs şehitleri. Yani Kıbrıs şehitleri de İstiklal Caddesi'ne benzediği için hani mecburen. Tamam. Neydi ismi? Gatre göste. De, Gatre. Degesse. Gri. Gri. Yok. Tamam. Getre di Gasse. Getredi Gasse. Arkadan ışık vurduğu için hiçbir şey gözükmüyor. Şöyle dönelim o zaman. İnanılmaz güzel böyle bir kapalı cadde. Alışveriş şeyleri falan var. Yerleri falan. Tasarımlar çok güzel. Yani etrafın tasarımları çok güzel. Güzel yapmışlar yani. Tabelalar falan baksana, mükemmel tasarımları yapmışlar. Güzel bir yer yapmışlar. Tabii zaten şeye giderken, Mozart'ın evine giderken buradan geçmeniz gerekiyor. Zaten Mozart da aslen buralı. Yani bu bölgenin insanıymış. Yani burası onun doğduğu mahallenin adı Evet, aslında. aslında onun mahallesi gibi. Evet, o caddenin hemen üstünde yer alan Mozart'ın evini bulduk. Geldik ama saati kaçırdığımız için şimdi içeriye giremiyoruz. Saat 5.30'da mı kapanıyor dedik. Evet, 5.30'da kapanıyor. Biz yetişemedik. Siz eğer ziyaret etmek isterseniz saatinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Burada bir de şöyle bir şey var. Şunlar aslında zil. Bu tel böyle yukarı doğru gidiyor. Hangi kat, ilgili katın direkt camına tık 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 işlem yapıyor. Camdan mı vuruyor? Camdan Ya o vuruyor. sırada diğer odadaysa? Duyacak, ben bilmem. Nereye gidiyoruz şimdi? Şimdi bir şeyler yiyelim. Sonra bir katedral var. Gidebilirsek bir kaleye çıkarız. Bakalım. Tamam. Şu yukarısı teleferik gibi bir şeyin olduğu yer neresi? Orası mı katedral? Kapı açıldı. Son ziyaretçi. Müze görevlisi çıkıyor. Mozart torunu. Hadi biz devam edelim. Salzburg Katedrali'nin önündeyiz. Çok geniş bir meydana yapılmış ve hatta bu meydanın yapılması için 50 tane bina yıkılmış. Öyle yapılmış burası. Katedral de gerçekten çok etkileyici. Eski barok tarzda yapılmış. Şu an içeride böyle konserler, dinletiler falan da yapılıyor. Ve bu coğrafya için önemli noktalardan bir tanesi burası. Buradan da kaleye çıkan bir tane finiküler var. Ama ben daha hareket ettiğini görmedim. Yukarıya doğru çıkıyor. Ama bu arada kalenin içine girilmiyor. Sadece şuradaki surlardan etrafa bakılabiliyor. Şu bakalım fiyat ne kadarmış acaba? Evet, Zirkelwirt diye bir restoran var. Oraya geldik. Bu geleneksel Avusturya mutfağı yapıyorlarmış. Şimdi birer tane çorba söyledik. Bir de şinsel söyledik. Çorbanın özelliği buraya özgü bir çorba. Böyle peynirli ve köfteli bir gulaş çorbası gibi düşünebilirsiniz. Bir de şinsel söyledik. Yemeklerimiz gelsin. Tekrardan açalım. Çok ilginç bir çorba içiyoruz şimdi. Gerçekten böyle olacağını düşünmemiştim. Baya böyle su gibi bir şey. Yoğun tuzlu. İçerisine kocaman bir köfte geldi. O da işte peynir köftesi. Hiç beklemiyordum böyle bir çorba. Ben dumpling falan yazınca böyle mantı direkt bekliyordum hakikaten. Bizim analı kızlı çorbasının büyük analısı gibi. Ama lezzet. Evet, tadı güzel. Şimdi başlamadan söyleyeyim. Tadı güzel, lezzetli. Yani yenilebilir bir şey. Ama arkadaş bu mutfağı deli mi yaptı ya? Random tuşlara basar gibi bir çorba hazırlamışlar. Size şöyle anlatayım. Kaşarlı poğaçayı alın. Haneye bulayın. Yağda kızartın. Sonra onu alın. Tuzlu bir tane suyun içinde, et suyun içinde servis edin. Bu. Çorba bu. Güldeniz'e birbirimize bakıyoruz yani. Tamam tadı güzeldi ama ne gerek var? Hesabımız geldi, onu söyleyelim. Şinsel 27.90, iki çorbada 13.80 euro, 41.70 toplamda ödediğimiz hesap. Şinsel ortalamaydı. Çorba beklenmedikti. Buranın böyle tatları. Afiyet, bal şeker olsun. Büyük satranç turnuvası var burada. Ya büyük derken fiziksel olarak büyük. Dayı karar veremedi.
şapkalı abi kazandığından o kadar emin davranıyor ki şu anda. Ne güzel yani meydanda böyle bir şey yapılması. Yedik içtik. Salzburg'u gördük. Ama şimdi biraz hızlı bir şekilde buralardan çıkmamız gerekiyor. Çünkü saat 8'de marketler kapanacak. Bizim market alışverişi yapmamız gerekiyor. Yani en azından karavana giderken oralarda bir marketi bulup market alışverişi yapmamız şart. Karavan tam takır kuru bakır. Ve İsviçre'ye doğru gidiyoruz. Yani Tehlike çanları çalıyor. yanlış bir harekette seyahatin bütün bütçesini İsviçre'de harcayabiliriz. O yüzden oraya gidip şeyleri yapmamız lazım. Market alışverişi yapıp kendimize hazırlık götürmemiz lazım. Bu arada size de önerim. Yani bunu zaten aslında söylemeye bile gerek yok. Eğer yolunuz İsviçre'ye gidiyorsanız öncesi durun yakıtsız makıtsız falan her şeyi tamamlayın yani. Şimdi burayla ilgili şunu da söyleyelim. Biz burada çok fazla genç nüfus gördük falan. Biraz bakınca öğrendik ki toplamda mesela ülke yani buranın nüfusu 155 bin ise 30 bini sadece yüksek okulda okuyan öğrencilermiş. Dolayısıyla hani burada çok fazla okul vesaire olduğu için öğrenci sayısı da çok fazla, genç nüfus çok fazla. Böyle dinamik bir enerjisi var. Güzel. Bu ek bilgiyi verdim. Güzel bilgi. Yani her yer üzerinde koştura gelen üniversite öğrencileriyle dolu. Bilginiz olsun. Şimdi bizim otobüs... şurası otobüs durağı. Buradan bizim otobüs geçiyormuş. 3 numara. Biz otobüsü bulduk. Ama binebilecek miyiz? Bineriz. Hadi koşalım. Binemedik. Önümüzden gitti. 3 saniye önce geçtik binermişiz. Neyse. Otobüsümüze binelim. Karavanımıza gidelim. Sonra da bir kendimize market bulalım. Bu şekilde yıkama ve kurutma makineleri herhangi bir yerde karşısına çıkabilir. Şu anda biz Aldi'deyiz. Daha önceden bunu bir benzin istasyonunda görmüştük. Şu sağda olan küçük olan 9 kilogram. Bu 20 kilogram. Bu da kurutucu. Ne kadar olduğunu, kaç kilo kullandığınızı ve kaç paraya olduğunu direkt buradan kredi kartla ödeyebiliyorsunuz. Şöyle anlatmışlar. Getirin 20 dakikada yıkayın. 7-24 hizmeti var falan filan. 20 dakikada yıkatıp buraya geliyoruz. Yaklaşık işte 40 dakikada falan da kurutuyor işlemleri. Öyle elinize yıkamanıza vesaire falan çok da gerek yok. Ne oldu mu? Şöyle son damlaları da alalım. Kaç numara burası? 3. 62 litre. 120 euro. Bir önce de 130 euro almıştık. 120 euro. 250 euroya geldik yakıt olarak. Çok. Ama ben bu kendi kendine doldurma olayını sevdim ya. Geliyorsun dolduruyorsun gidiyorsun. Mis. Ha camı silmem gerekiyordu onu sileyim bari. Köy ya baksana. Allah'ım köyün asfaltına bak. Köyün evlerine bak. Köyün Almanına bak. Fazla oldu. Yolumuzun üzerinde Memmingen diye bir kasaba ya da şehir artık neyse öyle bir yere geldik. Burada büyük bir tane Bauhaus varmış. Aslında büyük olması önemli değil de bir Bauhaus'a gidip birkaç tane ihtiyacımız vardı yapım malzemesi. Onları alalım istedik. Hem de saat itibariyle sabah erken uyanıp 2 saat falan buraya sürüp kahvaltı yapmak için uygun bir yerdi. Oraya geldik bakalım Almanya'da Bauhaus nasılmış görelim. Çok büyükmüş. Yani dışarıdan büyük gözüken ama bu kadar büyük olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten inanılmaz büyükmüş. Şimdi dil bariyerine takılaraktan lazım olan malzeme nereden bulacağım acaba? Ben buradan 2 saatten önce çıkamam. Güldeniz'le orada kahvaltıyı hazırlayıp beni bekler. Sinirleri bozulur. Of. Bir şey söyleyeceğim. Gerçek bir erkek cenneti şu an burası. Ya inanılmaz büyük. Her şey çeşit olarak o kadar fazla ki. Yani şu an mesela şurada bakır borular var bakın. Bakır gaz boruları var.
Ben herhangi bir yapı markette Türkiye'de bakır gaz boru bulamadım. Hani görmedim daha doğrusu. Belki de ihtiyacım olmadığı için ilgimi çekmedi ama inanılmaz büyük bir yer. Hayır, işin kötü kısmı, benim çok az Almancam vardır. Ama ben bu Almancama rağmen şu anda hiçbir şey bulamıyorum. Her şey birbirine çok benziyor. Biraz daha tur atacağım. Olmadı birisinden yardım edeceğim. O kadar keyifli, güzel bir yerdi ki bir şey çekmek istemedim vallahi açıkçası içeride. İmkanım olsa şöyle 3 saat falan içeride dolaşırım. 3 saat dolaşırım, keyif de alırım. Eminim benim gibi birçok kişi de buraya girse inanılmaz keyif alır. Çok güzel yerde. Her şey var ya, her şey. Vay be. Biz de Bauhaus geziyoruz zannediyoruz ülkede. Liechtenstein'a hoş geldiniz.